Merhaba canlarım. Fal Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aramızda ilk kez bulunan izleyicilerime, dinleyicilerime yine de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bugün yine fincanımın bize anlattığı mesajları birlikte yorumluyoruz. Her zaman söylediğim gibi fal bir enerji yorumudur. Bu yüzden size uyan mesajları alın, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla bana bilgi vermeyi unutmayın. Çünkü ben de size enerji olarak geri dönüyorum. Aynı zamanda bildirim çubuğu, o zilini de açın arkadaşlar. Şimdi niyetlerinizi, güzellikleri açalım ve fincanımızın bize neler anlattığına birlikte bakalım. Başlayalım. Evet, şimdi buradan başlamak istiyorum canlarım. Şimdi burada evet, iyice bir bakalım dedik neler varmış. Şimdi burada bir kalp görüyorum ve bu kalbin üzerinde de 2 tane 7 sayısı çıkmış. Bu oldukça dikkat çekici sembol. Kalp aşkı, sevgiyi, duygusal bağları ve gönül işlerini temsil ederken 7 sayısının manevi olarak güçlü bir enerjiyi, hayırlı gelişmeleri ve kaderle bağlantılı karşılaşmaları simgeliyor. Bu görüntü duygusal hayatınızda önemli bir dönemin başlayabileceğini ya da beklediğiniz bir konuda güzel haberler alabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda 7 sabrın karşılığını alma ve doğru zamanda doğru gelişmelerin yaşanacağına dair güçlü bir işaret olarak yorumluyorum ben. Eğer kalbinizde biri varsa ya da bir dileğiniz varsa bu sembol umut veren bir enerjiyi taşıyor canlarım. Şimdi kalbin bulunduğu alanın çok aydınlık ve ferah olduğunu görüyorum bu arada. Duygusal konularda üzerinizdeki sıkıntıların yavaş yavaş dağılacağına ve önümüzün açılacağına işaret ediyor. Kalbin etrafındaki aydınlık enerji canlarım, bu bize nasıl diyeyim, temiz niyetleri, karşılıklı sevgiyi, huzuru ve hayırlı gelişmeleri simgeliyor. Eğer beklediğiniz bir konuşma, barışma ya da yeni bir başlangıç varsa bunun olumlu bir enerjiyle ilerleme ihtimali oldukça yüksek. Kalbin üzerindeki 7 sayısıyla birlikte değerlendirdiğimde bunu, bu güzel gelişmelerin kaderin doğru zamanında hayatınıza geleceğini ve sizi mutlu edecek bir dönemin yaklaştığını hissediyorum ben burada. Şimdi burada bir figür daha var. İlk baktığım anda bana bu bir hindiyi çağrıştırdı canlarım. Şimdi hindi bereketi, bolluğu aynı zamanda simgeler. Yakın zamanda sizi mutlu edecek bir davet, aile buluşması ya da sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda emek verdiğiniz bir konuda karşılığını alma ve kısmetinizin artması anlamına da gelir. Bu sembol haneye girecek güzel enerjileri ve yüz güldüren haberleri işaret ediyor. Aydınlık enerjiyle birlikte değerlendirildiğinde hindi bolluk, bereket ve sevinç paylaşacağınız güzel bir döneme işaret ediyor canlarım. Şimdi bu hindiyle bağlantılı bir balık görüyorum ben burada. Uzaktan gelecek bir haber, duyuru ya da herkesin konuşacağı bir gelişmeyi
temsil ediyor. Balık ise falın en güçlü kısmet ve bereket sembollerinden biri. Bu iki sembol bir araya geldiğinde sizi sevindirecek bir haberin duyulması, beklenen bir sonucun açıklanması ya da maddi ve manevi anlamda güzel bir kısmetin ortaya çıkması şeklinde yorumluyorum. Özellikle iletişim yoluyla gelecek bir haberin size yeni bir kapı açma ihtimali oldukça güçlü görünüyor burada. Bereket, kazanç, hayırlı fırsatlar ile ilişkilendiriyorum ben bunu. Bu kısmetin yakında görünür hale geleceğini işaret ediyor canlarım. Şimdi burada aslında güzel bir kalabalık var. Bu kalabalığın enerjisi oldukça aydınlık ve pozitif. Falda böyle kalabalıklar davetleri, kutlamaları, aile buluşmalarını ya da sevindirici bir ortamı temsil ediyor. Yakın zamanda size mutlu edecek mutluluğun içinde bulunacaksınız. Güzel insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Aynı zamanda bu sembol destek göreceğiniz, adınızın güzel anılacağı ve çevrenizde olumlu geri dönüşler alacağınız bir döneme işaret ediyor. Yalnız hissettiğim bu enerji artık yerini paylaşmaya, sohbetlere ve güzel gelişmelere bırakıyor gibi görüyorum ben burada. Şimdi burada canlarım kalabalığın içinden aydınlığa doğru uçan iki kuş figürü görüyorum. Biri fincanın üst kısmında, diğeri ise dip tarafında. Kuşlar falda her zaman müjdeli haberleri, güzel mesajları ve sevindirici gelişmeleri temsil ediyor. İki kuşun çıkması ise peş peşe gelecek iki güzel habere ya da iki ayrı kısmete işaret ediyor. Aydınlığa doğru uçmaları bu haberlerin hayırlı sonuçlar getireceğini ve üzerindeki sıkıntılarını hafifleyeceğini gösteriyor. Üst taraftaki kuş daha yakın zamanda yaşanacak bir gelişmeyi, dipteki kuş ise biraz daha zaman isteyen ama yine olumlu sonuçlanacak bir haberi simgeliyor. Yani genel enerji oldukça ferah ve umut verici duruyor burada. Şimdi ben buraya geldiğimde canlarım bakın hemen şurada bakın kafası ve boyun kısmı. Burada bir boz ayıyı andırdı bana. Yani sadece başını görüyorum ama. Ayı falda güç, otorite, kararlılık ve sağlam duruşu temsil ediyor. Sadece baş kısmının görünüyor olması fiziksel güçten çok akıl, strateji ve karar verme süreçlerini ön plana çıkarıyor. Çevrenizde sözü geçen güçlü karakterli ya da otoriter bir kişi etkili olabilecek. Bu kişi ilk bakışta sert görünse de niyeti düşündüğünüz kadar olumsuz olmayacak. Aynı zamanda bu sembol sizin de önemli bir konuda sakin ve planlı hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Duygularınızla değil mantığınızla vereceğiniz kararlar size daha hayırlı sonuçlar getirecek. Şimdi falın genelinde aydınlık sembollerle birlikte değerlendirdiğimizde bu ayı başını genel olarak yorumlayacağım. Bir güçten çok sizi koruyan veya önemli bir konuda yön verecek güçlü bir enerjiyi temsil ediyor canlarım. Şimdi burada yüksekte duran büyük bir kaya parçası görüyorum. Sanki tek bir noktadan tutuyor. Yani dipten bir parça tutuyor. Yani düşmeden havada asılı duruyor bu. Uzun zamandır sizi düşündüren veya ağırlığını hissettiğiniz bir konunun artık son aşamasına geldiğini gösteriyor. Her ne kadar büyük görünse de bu yükün yakında çözüme kavuşacağını hissediyorum ben. Hemen yanında ise bakın şurada, yanında diyorum ya, üstünde. Şurada uçurtma görüyor musunuz? Bakın burada bir kişi sanki bir uçurtma uçuruyor. Yani umut
uçurtma umut demek, hayal demek, özgürlüğü ve yükselen enerjiyi simgeliyor. Emek verdiğiniz bir dileğin yavaş yavaş yükselişe geçeceğini, önümüzdeki engellerin hafifleyeceğini söylüyor. Aynı zamanda uzaktan gelecek güzel bir haber ya da sizi mutlu edecek bir gelişme, moralinizin yükseleceği bir döneme gireceksiniz. Genel olarak bu iki sembolle birlikte üzerinizdeki yüklerin hafifleyip yerini ferahlığa ve umut dolu gelişmelere bıraktığını söyleyebilirim. Şimdi evet. Şimdi burada sanki bir yol oluşmaya çalışmış arkadaşlar. Kalabalığın içinden yani kendine bir çıkış bulmaya çalışmış ama öyle gibi duruyor. Mesafesi çok uzun değil. Bu da beklediğiniz gelişmenin sandığınızdan uzak olmadığını gösteriyor. Yolun iki tarafında ise ayrı ayrı gözler var. Bu gözler üzerinde dikkatli bakışların olduğunu, yaptığınız işlerin takip edildiğini ya da çevrenizde sizi merak eden insanların bulunduğunu anlatıyor. Bu bazen nazar enerjisini de gösteriyor. Bu yüzden güzel planlarınızı herkesle paylaşmayın. Daha hayırlı olacak çünkü. Tüm bu bakışlara rağmen önünüzdeki engeller tek tek kalkıyor canlarım. Hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Kısa bir zaman önünüzü açacak güzel bir gelişme görünüyor. Sadece az bir zamanı kalmış canlarım burada. Şimdi fincanın dip kısmında ben bir burada deve görüyorum. Bu deve resmen ağzını açmış, bağırıyor durumda. Siz de gördünüz mü? Bakın şurada. Ağzı açık, bağırıyor sanki bu deve. Yani falda deve sabrı, dayanıklılığı, bereketi ve uzun yolculuğun sonunda gelen kazancı temsil eder. Ağzın açık olması ise beklenen bir haberin duyulacağını, önemli bir konuşmanın yapılacağını ya da uzun zamandır sessiz kalan bir konunun artık gündeme geleceğini gösteriyor. Yani devenin dipte çıkması bu konunun köklü ve uzun zamandır beklenen bir mesafeyle ilgili olabileceğini anlatıyor. Yani sabrınızın karşılığını alacağınız, yüklerinizin hafifleyeceği ve sizi rahatlatacak bir gelişmenin yaklaştığını söyleyebilirim. Bu sembol aynı zamanda bereketin ve kısmetin zamanla ama sağlam bir şekilde size gelecek olduğunu söylüyor. Şimdi fincanınızın dip kısmı burada biraz karanlık çıkmış ama aydınlıklar var. Etrafı çok aydınlık gözüküyor aslında. Yani sıkıntılarınızı toplayıp böyle bir kenarıya atmış gibi duruyor. Biraz bir kısım koyu çıkmış ve açıklıklar da var. Bu aklınızı meşgul eden veya henüz tam olarak çözüme kavuşmamış bir konuyu işaret ediyor. Ancak dikkat edin, etrafı oldukça aydınlık. Bu da etrafın sıkıntıların geçici olduğunu ve önümüzde ferahlık olduğunu gösteriyor. Karanlık alanın aydınlıkla çevrili oluyor olması yaşadığınız zorlukların ardından rahat bir döneme gireceğinizi, çözüm yollarının tek tek önünüze açılacağını anlatıyor. Falın güzel enerjisi oldukça olumlu. Bu yüzden içinizi sakın meselelerin yerini zamanla huzur, yani bu yüzden içinizi sıkmayın bence arkadaşlar. Sakın sıkmayın. Meselelerin yerini zamanla huzur, güzel haberler ve hayırlı gelişmeler alacak. Canlarım. Evet, şimdilik falımızda fincanımız bu. Şimdi ben tabağımıza geçmek istiyorum. Bakalım tabağımız bize ne anlatacak? Şimdi tabağımız bir kere çok aydınlık çıktı. Hanenin içi çok aydınlık. Onun için şurada büyükçe bir balık görüyorum ben. Bu köpek balığı gibi sanki.
Bakın hemen şurada. Büyükçe bir balık bu. Şimdi aydınlık çok güzel bir enerji verdi bana. Huzuru, bereketi ve önünüzün açılacağını gösteriyor. Hemen büyükçe bir balık olması burada. Bu köpek balığını andırdı dediğim gibi. Falda büyük balık, büyük kısmeti, önemli fırsatları ve güçlü kazançları temsil eder. Köpek balığına benzemesi ise bu kısmetin sıradan değil, etkisi büyük olacak bir gelişme olduğunu söylüyor. Maddi ya da manevi anlamda hayatınızı değiştirebilecek güçlü bir fırsat kapınızı çalabilir, ancak bu fırsatı değerlendirirken cesur ama dikkatli adımlar atmanızda fayda var. Genel enerjiye baktığımda ise hanenize bolluk, bereket ve güçlü bir kısmetin yaklaştığını görüyorum. Çünkü hane içine doğru gidiyor bu balık. Canlarım. Şimdi bakın burada 2 kulağı olan buna bir yani şöyle söyleyeyim, bana kediyi andırdı bu. Bir kedi yani oturmuş vaziyette balığın hemen yan kısmında. Şimdi bu kulakları, 2 kulağı var. Yani bilemedim. Kedi diyeceğim ben buna. Çünkü bana kediyi çağrıştırdı. Şimdi sezgileri güçlü, dikkatli ve çevresini iyi gözlemleyen bir enerjiyi temsil ediyor kedi. Bazen de meraklı ya da mesafeli bir kişi işaret ediyor. Balığın yanında çıkması ise gelecek büyük bir kısmetin farkına varacak veya bu kısmetle bağlantılı olacak bir kişiyi gösteriyor. Aynı zamanda bu sembol elinize geçecek fırsatları acele etmeden sezgilerinize güvenerek değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Fal genel oldukça aydınlık çıktı. Çok da hoşuma gitti. Olumsuz hiçbir şey yok burada arkadaşlar. Sizi koruyan, doğru zamanı bekleyen ve akıllıca hareket etmenizi hatırlatan bir işaret bu. Böyle davrandığınızda kısmetlerinizin daha da büyüyeceğini hissi çok güçlü geldi bana canlarım. Şimdi buraya geldiğimde bakın buradan çepeçevre çevreleyen, bakın şöyle hanenizde çok büyük bir hilal ay bu. Yani haneye doğmuş bir hilal ay. Bu da yine arkadaşlar gerçekten hayırlı bir çünkü çok büyük yeni başlangıçları, umutları, bereketi ve güzel gelişmeleri temsil ediyor. Hanenin üzerinde çıkıyor olması ise bu güzel enerjinin doğrudan evinizi ve ailenizi etkileyen bir konu işaret ediyor. Hanenizde yeni bir sayfa açılacak. Beklediğiniz bir haber, bir kısmet ya da sizi sevindirecek bir gelişme kapınızı çalacak canlarım. Hilalin bu kadar büyük ve belirgin olması karanlıkta kalan bir konunun aydınlığa kavuşacağını, sıkıntıların yerini huzura bırakacağını anlatır. Falın genel enerjisiyle değerlendirdiğimde ferah olduğu için bu sembolü haneye gelecek bereket, huzur, hayırlı başlangıçlar bunların güçlü bir işareti olarak yorumluyorum. Önünüzde umut dolu ve güzel bir dönem görüyorum canlarım. Şimdi burada hanenin hemen şurasında küçük bir tümsek, küçük bir dağ var hilalin üstünde. Bu şurada hemen bakın, görüyor musunuz? Küçük bir dağ oluşmuş. Aşılması gereken bir engeli ya da verilmesi gereken son bir mücadeleyi temsil ediyor. Ancak bu dağın küçük olması çok önemli. Çünkü karşınıza çıkacak engel günümüzde büyüdüğünüz kadar, yani gözünüzde büyüttüğünüz kadar büyük değil. Sabırlı ve kararlı olduğunuzda bu süreci kolaylıkla geride bırakıyorsunuz. Hilalin üzerinde yer alıyor olması ise bu küçük engelin ardından çok güzel bir başlangıcın ve ferahın geleceğini söyleyebilirim ben burada.
Yani önce son bir adım, ardından ise huzur ve kısmet enerjisi sizi bekliyor. Genel olarak az kaldı, biraz daha sabır mesajını veriyor bize burada. Şimdi şurada canlarım, sanki hanenize dışarıdan bakan biri bu. Yani dışarıdan sizin gözlemleyen biri gibi duruyor. Haneye doğru yakın ama uzakta değil, yakın da değil. Tabağın uç kısmında çıkmış. Şimdi burada şunu söyleyebilirim ben size. Sanki dışarıdan olanı biteni uzaktan takip ediyor gibi duruyor. Bu kişi hanenizin içinde değil, dışarıdan. Size karşı bir merakı veya bir ilgisi var gibi görünüyor. Tabağın uç kısmında çıkması ise bu kişinin şu an size çok yakın olmadığını, aranızda bir mesafe olduğunu ya da henüz doğrudan bir iletişim kurulmadığını gösteriyor. Ancak enerjisini tamamen kopmuş da değil. Yakın zamanda bu kişiden bir haber, bir selam ya da beklenmedik bir karşılama arkadaşlar yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi falın genelindeki aydınlık enerjiye bu figürü olumsuz değil, sizi merak eden, sizi uzaktan izleyen ve doğru zamanı bekleyen bir kişi olarak yorumlayacağım ben. Önümüzdeki süreçte bu kişinin niyeti daha net ortaya çıkacak zaten canlarım. Evet, falımın sonuna geldim. Arkadaşlar, şimdi fincanımıza baktık, tabağımıza baktık. Umarım falınızın verdiği mesajlar gönlünüze dokunmuştur, içinize umut olmuştur. Unutmayın, fal sadece o anın enerjisini yansıtıyor. Size uyan mesajları alın, kolektiftir. Uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın. Beni dinlediğiniz ve bu güzel enerjiyi benimle paylaştığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Eğer yorumumu beğendiyseniz mutlaka bir işaret bırakın. Dediğim gibi ben size geri dönüş sağlıyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Rabbim hanelerinizden huzuru, bereketi ve güzel kısmetleri eksik etmesin. Bir sonraki fal kader yorumunda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın efendim.